Güzel bir yaz sabahı evden çıktınız. Biraz yürüdüğünüzde fark ettiniz ki çevredeki tüm kediler mutsuz. Hepsi somurtkan çünkü onlara miyavlamaları yasaklanmış. Şaşırdınız ancak yola devam ettiniz. Bir baktınız otomobillerin tamamı içinde şoförlerle öylece bekliyor. Neden mi? Otomobillere hareket etmeleri yasaklanmış. Ve kuşlar. Sizin gibi yolda yürüyen yüzlerce kuş gördünüz. Uçamıyorlar çünkü uçmalarına yasak konmuş. GZT'nin çok neti, oldukça ütopik bir girişle geldi. Abarttık çünkü anlaşılmak istiyoruz. Bugün size en az önce saydıklarım kadar anlamsız ancak tamamen gerçek yasaklardan bahsedeceğiz. Tahmin ettiğiniz gibi bu yasakların tamamı Çin'den olacak. Dünyanın en garip ülkesini yakından tanıyacağız ve bence içerik bittiğinde bu kadar da olmaz deyip uzaklara dalacağız. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. başlayalım. Yasaklara ve ülke içi işleyişe geçmeden Çin'e biraz daha yakından bakalım. Burası dünyanın en kalabalık ülkesi. 1,5 milyara yaklaşan bir nüfusu ve onları dünyanın en büyük 3. ülkesi yapan 9,6 milyon kilometre karelik oldukça geniş bir alanı mevcut. 22 eyalet, 5 özerk bölge, 4 doğrudan yönetilen şehir ve Hong Kong ile Macao özel idare bölgesine sahipler. Çin, tarihi boyunca çok sayıda farklı yönetim biçimi gördü. 1949'dan beri ise Çin Halk Cumhuriyeti olarak anılıyor. Hali hazırda da Çin Komünist Partisi tarafından tek parti rejimiyle yönetildiklerini söyleyelim. Şimdi ise oldukça iddialı bir cümleyle devam edebiliriz. Çin hemen hemen dünya ile bağlantısı en sınırlı ülke konumunda. Vatandaşların alabildiği hatta almak istediği tüm bilgiler devletin onlara sunduklarından ibaret. Çok sayıda sosyal medya platformuna erişim fazlasıyla sınırlı. Fazlasıyla derken sanırım az söyledim. Neredeyse yok desem daha doğru olur gibi. Çin'de yaşayanlar, Çin dışında gerçekleşen birçok gelişmeye oldukça uzak bir noktadan bakıyor. A.G. Bissett Associates'in 2021 tarihli araştırmasına göre Çin, iş yapma konusunda en tutucu ülke konumunda. Araştırmayı değerlendiren Reddit kullanıcılarının bu konuya dair yorumları da oldukça ilginç. Sadece bir tanesini şimdi söylemek istiyorum. Herhangi bir ülkeden şirketle bir ayda, Hintlerle bir haftada, Türklerle bir günde yapacağım işi Çinli şirketlerle ancak bir yılda yapabiliyorum. İş yapmanın en zor olduğu ülke tartışmasız biçimde Çin. Çin'in artık alışkanlığa dönüşen bu yavaşlığının temel nedeni ise komünist sistemin onlara sunduğu sınırlı üretkenlik alanı denebilir. Birçok Çinli çalışan önlerine verilen komutun ötesine geçmeyi denemiyor bile. Farklı fikir üretmek, inisiyatif almak neredeyse imkansız. Bu nedenle Çin'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin çoğunun yöneticisi de Avrupa'dan getiriliyor. Yani onlar da kendilerini gayet iyi tanıyor. Çin'in sağlık sistemi de kelimenin tam anlamıyla fecaat. Malum hastalık sürecinde yakından gördüğümüz için detay verip o can sıkıcı günleri hatırlamanızı istemiyorum. Ancak hijyen, doğru müdahale, ideal yaklaşım vesaire neredeyse imkansız. Çin'in eğitim anlayışı da 2022 standardından fazlasıyla uzak. Devlet okullarındaki çocuklar tatil günleri dahil her gün belli saate kadar ödev teslim etmek zorunda. Veliler de o ödevleri okuyup kontrol edip onaylamaktan sorumlu. Sürekli ödevlerle uğraşan çocukların öğrendiğini sindirmeye, mantık terazisinden geçirmeye, bir şeyler düşünmeye ve tabii sorgulamaya fırsatı da kalmıyor. Bu da Çin yöneticilerinin asıl istediği şey olarak karşımızda. Editör bu içeriği Çin'i gömmek için hazırlamış diyebilirsiniz. Ancak öyle bir amacım olmadığı gibi bu bilgiler araştırma sırasında karşılaştığım yüzlerce farklı görüşün bir özeti konumunda. Ve artık yavaş yavaş asıl meseleye geliyoruz. Çin'in insanı şaşırtmaktan da öteye geçen ilginç yasaklarını konuşmaya başlayabiliriz. İnanın birçoğuna inanmayıp çok sayıda farklı kaynakla teyit etmek zorunda kaldım. Ancak maalesef tamamı gerçek. İlk yasağımız medya dünyasından. Çin, yabancı basından alıntıları oldukça katı kurallara bağlamış durumda. 2013'ten itibaren tüm medya mensupları yabancı kuruluşlardan gelen bilgileri yayınlamadan önce mutlaka devlet yetkililerinden izin almak zorunda. Hatta bu bilgi Çin'e dair küçük bir eleştiri içeriyorsa izin almaya dahi gerek yok çünkü bu tümden yasak demek.
Çin hükümetinin ilginç müdahalelerinden biri ise dedikodu konusunda karşımıza çıkıyor. Toplumun zihnini bulandırdığı gerekçesiyle herhangi iki insanın dedikodu yapması yasak. Biri, iki kişinin herhangi bir konu hakkında dedikodu yaptığını bildirip birkaç da delil ibraz ettiğinde bu isimler yargılanıp ciddi para cezalarına maruz bırakılıyor. Bu yasak tekrarlandığında hapis cezası da mümkün hale geliyor. Çin hükümeti ülkede hip hop müzik de duymak istemiyor. Herhangi bir hip hop ürünü şarkının ülkede çalınması kesinlikle yasak. Ülkedeki katı tutumun sinema sektörüne yansımamış olması tabii ki mümkün değil. Nisan 2011'den bu yana içinde zaman yolculuğu barındıran herhangi bir film Çin'de gösterilemiyor. Çin hükümeti internet genelinde birçok sosyal medya platformu ve blogda "Hayır, ben katılmıyorum, imparator" gibi anahtar kelimeleri yasakladı. Hatta bu kelimeler istense dahi kullanılamıyor. Kullanıcılar yazmaya çalıştığında hata ekranlarıyla karşılaşıyor. Bu yasağa bir ekleme daha yapmak istiyorum. N harfi de aykırılığı ve reddetmeyi temsil ettiği düşüncesiyle bir dönem yasaklanmıştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i simgelediği düşüncesi üzerinden ülkede Winnie the Pooh çizgi filmi de yasaklanmış durumda. Çin'in yasaklarına ek, ülke hakkında muhtemelen bilmediğiniz birkaç meseleyi de akışa eklemek istedik. Bunlardan ilki bir trafik rekoru. 2010'da Şangay'da tam 12 gün süren ve 100 kilometreye kadar uzanan bir trafik sıkışıklığı yaşandı. Bu, dünya tarihinde görülmüş en büyük trafik sorunu olarak kayıtlara geçti. Ülke maalesef her yıl 4 milyon kediyi besin olarak tüketiyor. Yılın bazı zamanlarında Pekin'de 1 dakika nefes almanın karşılığı günde 21 sigara içmekle eşdeğer hale geliyor. Burası dünyanın havası en kirli noktalarından biri. Maskesiz uzun süre dışarıda olmak ölüme davetiye anlamına dahi gelebiliyor. 30 milyon Çinli Yaodong adı verilen mağara biçiminde evlerde kalıyor. Bu sayının Avustralya nüfusundan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çin polisi her yıl çok sayıda kazı, agresiflikleri ve üstün görüş kabiliyetleri nedeniyle istihdam ediyor. Ülke, diğer tüm ülkelerin toplamının 4 katı kadar mahkumu her yıl infaz ediyor. Bu konuda yasaların uygulanma katılığı tahmin edilenden çok daha üst bir seviyede. 100 milyon Çinli günde $1 geçinmeye çalışıyor. 2011 ve 2013 arasında Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. yüzyıl boyunca toplam kullandığından daha fazla çimento kullandı. Burada her 5 günde bir gökdelen inşa ediliyor. Dünyanın en yüksek 10 binası listesinde tam 6 Çin binası bulunuyor. Çin'in demiryolu dünyanın etrafında 2 kez dolunabilecek uzunlukta. Burada her yıl 45 milyar yemek çubuğu kullanılıyor. Gezegendeki tüm çorapların 3'te 1'i Çin'de üretiliyor. Ayağınızdaki de muhtemelen Çin üretimi olabilir. 4600 alışveriş merkeziyle bu alanda da zirvedeler. Hatta her 2 AVM'den biri Çin'de bulunuyor. Tuvalet kağıdının ve dondurmanın bulunduğu, keşfedildiği yerde tabii Çin. Asya'nın gariplikler ülkesinde yas rengi siyah değil beyaz. Bu nedenle cenazelerde beyaz giymiş insanlar görmek oldukça alışıldık bir durum. 1,5 milyarlık nüfuslarının %85'i sadece yüz ismi paylaşıyor. Son olarak dünyadaki her 10 insandan ikisinin Çinli olduğunu ve her 1 dakikada 34 Çinlinin doğduğunu da söyleyelim. Çin'i, garip yasaklarını, şaşırtıcı çok sayıda bilgiyi tek tek konuştuk. İçeriğin yavaş yavaş sonuna gelirken herkesin bildiği ama konuşmadığı bir konuyla bitirelim istiyorum. Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği sistematik işkenceler devam ediyor. Asimilasyon başta olmak üzere çok sayıda dayatmacı tutum Uygur Türklerinin yaşam haklarını elinden alıyor, tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. Çin'i araştırırken karşıma çıkan hiçbir bilgi bundan daha değerli değildi. Bu bilgi istisnasız herkesi harekete geçirmek için yeterli olmalı. Şimdi yüksek sesle söylemenin tam sırası. Çin, Doğu Türkistan'da soykırım yapıyor.